Selamünaleyküm kıymetli Dost TV izleyicileri, değerli dostlar, gönül dostları. Yepyeni bir çocuk ve aile rehberi programı ile tekrar karşınızdayım. Bendeniz Ebubekir Ertem. Sizlerle bir süredir çocuk ve aile üzerine farklı konularda yolculuklar yapıyoruz. Özellikle sizden gelen soruları, sizin bana göndermiş olduğunuz özel, bireysel sorularınızı cevaplamaya çalıştığımız bir program. Geçtiğimiz haftalarda Ramazan-ı Şerif'i uğurladık. Bayramı eda ettik. Umarım güzel geçmiştir. Geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun. Evet, Ramazan-ı Şerif'e girerken de inşallah bu ayın maneviyatından istifade edecek psikolojik farkındalıklarla dolu bir ay geçiririz diye son programda biraz nasıl bu ayı psikolojik olarak daha iyi geçirebiliriz bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ise psikolojik toparlanma ve yeniden başlangıç için nelere dikkat edebiliriz, ne yapabiliriz biraz sonra bunları konuşacağız. Ve ardından da sizden gelen çocuk ve aile rehberi@gmail.com adresine, mail adresine göndermiş olduğunuz soruları tek tek okuyarak cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim, psikolojik toparlanmaya başlamak isteyen, evet ya ben artık bir yerden başlamak istiyorum, değişmek istiyorum, farklı olmak istiyorum, kendimden memnun değilim, mutsuzum, huzurlu değilim, sanki bir şeyler eksik gidiyor diyenler için birkaç tane başlık paylaşacağım ve mümkün mertebe bu başlıklara dikkat etmeye çalışırsak zannediyorum biraz daha toparlanma mümkün olabilir. Kalemler, kağıtlar hazırsa ben başlıyorum. Siz de inşallah not alırsınız. Birincisi, en önemlisi belki de dikkat edilmesi gereken şu modern çağda uyku. Uykularımızı maalesef sağlıklı alamıyoruz. Bölük pörçük uyku alıyoruz veya çok geç saatlerde uykuya geçiyoruz. Düşünün, o kadar çok bilginiz var, farkındalığınız var ama sağlıklı uyku alamadığınız zaman o uykusuzluk insan benliğini, insan zihnini, insan duygularını ciddi anlamda yıpratır ve bilmenize rağmen de hata yapabilir halde, bilmenize rağmen de tükenmiş halde, depresif halde kendinizi bulabilirsiniz. O sebeple akşamları 22, bilemediniz 23'ten sonra muhakkak istirahate çekilmemiz gerekiyor. Ve sabahleyin de dinç bir şekilde sabah ezanına uyandığımız zaman 05'te ya da işte 05.30'da sağlıklı bir şekilde uykumuzu da dingin bir şekilde vaktinde almış bir şekilde uyanmış olarak kendimizi görürüz. Yoksa saat 12 olmuş, 1 olmuş, 2 olmuş, hatta gece 3 olmuş, uyumaya çalışıyorsak, bir türlü uykuya geçemiyorsak elbette gündüz öğlene kadar da insan uyusa, hiçbir işi olmasa sağlıklı uyku alması çok da mümkün olmuyor. O yüzden en önemli başlangıç noktamız uyku terbiyesi olması gerekiyor. Ne olursa olsun insan normal şartlar altında 6 saatle 8 saat arası uykuya doyması gerekiyor. Yetişkin bir insan. Uyku terbiyesi başladıktan sonra belki saatleri yavaş yavaş azaltabiliriz. İkinci bir husus, sağlık, özellikle kilo veya yediğimiz içtiğimiz gıdalar. Tabii ki helal haram hassasiyetine dikkat etmemiz gerekiyor ama bununla birlikte yediklerimizin içerisinde neler var, ne tür şeyler bizi uyarabilir? Özellikle katkı maddeleri, GDO'lu ürünler maalesef yine bizi ciddi anlamda zora sokabiliyor. Çok hızlı bir şekilde değerlerimizi düşürebiliyor. Demirdir, magnezyumdur ve diğer C vitaminidir, diğer vitaminlerdir, D vitaminidir, ciddi anlamda etkileniyor. Hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar hiç yaşa bakmadan bir bakıyoruz ki daha bebek diyebileceğimiz, çocuk diyebileceğimiz yaşlardaki çocuklarımızın, küçüklerimizin bile yetişkin yaşlarındaki, yaşlılık çağındaki insanlar gibi değerlerinin düşük olduğunu, neredeyse böyle sanki emaneten yaşadığını, her an bayılabilecek durumda olduğunu görüyoruz. O yüzden yediklerimizin, içtiklerimizin neler içerisinde var, neler yok, katkı ne var, ne yok dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde İstediğimiz kadar yine az önce ifade ettiğim gibi işte dikkat edeyim, onu yapmayayım, şuna dikkat edeyim, şöyle kaliteli vakit geçireyim, şöyle psikolojik olarak iyi olayım, şu kadar hatim indireyim, şu kadar kitap okuyayım olmuyor efendim. İnsan psikolojik olarak fizyolojisine etki ettiği gibi fizyolojik olarak da psikolojisine etki eden bir varlık. Bir başka şey, arkadaşlarımız.
dostlarımız, oturup kalktığımız insanlar ciddi anlamda psikolojimize ve ruhumuza etki ediyor. Ya da oturup kalkamadığımız insanlar. Evet, bazen arkadaşlarımızın bize zararı olmuyor ama faydası da olmayabiliyor. Öyle arkadaşlıklar, öyle dostluklar bir tane dahi olsa, öyle 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane değil, bir tane dahi olsa bize fayda sağlayacak, bize yardımcı olacak. Mümkün mertebe yetersiz, suçlu, efendim böyle hani derler ya arabesk modunda olmayacak ve bizimle birlikte bir merhabalaştığımızda, bir selamlaştığımızda evet bir profesyonel, bir doktor gibi, hekim gibi, psikolog gibi bize belki fayda sağlayamayacak ama duruşumuzun bile, ruhlarımızın bile pozitif ve negatif birbirimize etki ettiğini biliyoruz. O yüzden arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakti, vaktin içeriğini, çünkü biz neyle meşgulsek oyuz diye biliyoruz. Hatta modern çağda söylediğimiz bir önemli cümle vardır. İnsan ortalama görüştüğü 5 arkadaşının, 5 dostunun ortalamasıdır. Veya takip ettiği sosyal medyada en çok okuduğu, takip ettiği 5 kişinin ortalamasıdır. O yüzden arkadaşlarımız da bizi negatif veya pozitif etki ediyor. Bir başka dördüncüsü ise hayatı gelişigüzel bazen yaşıyoruz. Evet, kolay değil bir şeyleri oturup hazırlamak, planlamak ama ne olursa olsun küçük küçük de olsa planlarımız olmalı. Yarına dair, hafta sonuna dair, işte 2 gün sonrasına dair, yarın ola hayrola, yarın olsun da bakalım kim yarına çıkıyor gibi gelişigüzel yaşamak yerine biraz daha planlı programla en azından haftalık bir yemek planlar gibi, çocuklarla nasıl vakit geçireceğiz, nasıl oyun oynayacağız planlar gibi, işten geldikten sonra nasıl muhabbet ederiz, nasıl sohbet ederiz planlar gibi. Elbette bu hep her akşam, her hafta olmayabiliyor. Bir rutine bindikten sonra zaten birbirimizle istişare kültürünü de geliştirmiş oluyoruz. Ama herkesin telefonunu, ekranını alıp bir kenara çekildiği, kimsenin kimseden haberdar olmadığı, mecburiyetten bir araya geldiğimiz bir ortamda insan yalnızlıktan, belirsizlikten rahatsız olur. Önümüz tatil, yaz ayı yaklaşıyor. Tatile çıkacakken tatili planlamak. Kurban Bayramı geleceği zaman o dönem nasıl vakit geçireceğimizi planlamak, hafta sonu nasıl vakit geçireceğimizi planlamak, çocuklarımızın ve bizim de özel ihtiyaçlarımız var. O ihtiyaçlarımızın karşılanmasını, kendimizi fark etmeyi planlamak. Her gün eşimiz hanımefendi veya eşimiz beyefendi işte ya evde ya iş yerinde vakit geçiriyor. Onun da kendisine vakit ayırması için ne yapacak, ne yapabilir bunu planlamak önemli. Plansız yaşam, gelişigüzel yaşam insanı belirsiz bir noktada huzursuz eden en önemli etkenlerden birisi. Son olarak beşincisi ise manevi yaşam. Evet, bunu belki en başa almam gerekiyor diye düşünürsünüz ama sebepler aleminde biz uykuyu, sağlığı, hayatı planlı programlı yaşamayı, dostlarımızı gözden geçirdikten sonra bunların hepsi manevi hayatın da daha şevkli, daha huzurlu, daha uygulanabilir olduğunu görüyoruz. Evet, manevi hayata diğer sebepler aleminde yaşadıklarımız da etki ediyor. Burada manevi hayatımızdaki eksiklikler, herkes kendini biliyor. Şu eksiktir, bu fazladır diye burada bunu içine açmayacağım ama muhakkak inanç alemimizde farzlardan başlayarak diğer nafile ibadetlere kadar pek çok anlamda Rabbimizle olan ilişkimizi de gözden geçirmemiz gerekiyor. Varsa yanlışlarımız, tövbe etmemiz gerekiyor. Özür dilememiz gerekiyor. Belki yalvarmamız, yakarmamız gerekiyor. Belki değil, kesinlikle. Dolayısıyla insanın manevi yaşamı da psikolojisine ve psikolojik farkındalığına etki ediyor. Gerçek anlamda, hakiki anlamda manevi hayatını başta saydığımız maddelerle birlikte toparlayarak ilerleyen insanın evet belki ekonomik anlamda sıkıntısı olabilir, belki sosyal anlamda sıkıntısı olabilir, belki sıhhi anlamda sıkıntısı olabilir. O insanların kolay kolay bir negatif, bir olumsuzluğa düşmediğini görüyoruz. Onların kolay kolay bir tükenmişliğe, bir depresyona düşmediğini, daha çok şükür halinde, daha çok keşkeden ziyade bundan sonra nasıl olabilir, bundan sonra ne yapabilirim, sebepler aleminde ne yapabilirim diye kendisine ve geleceğe baktığını görüyoruz. O yüzden birbirimizle
karı koca ilişkimizde, efendim çocuklarımızla ilişkimizde bu maddeler bizim için çok önemli maddeler. Aksi halde uykusuna dikkat etmeyen, uykudan önce ekranla arasına mesafe koymayan, hatta maalesef ve maalesef yatağa da ekranla giren, telefonda bir şeyler izleyerek uyuyan, bir şeyler dinleyerek uyuyan, uyandığı zaman gözü şimşiş, efendim vücudu kas katı, ağrılı, efendim işe gitmeye çalışan, ne yapacaktı bugün işten döndüğünde belirsiz bir programı olmayan, hep küskün, hep asık suratlı dolaşan veya hep bekleyip de kendisinin anlaşılmasını bekleyen, hiç karşı tarafı anlamak için karşı tarafında bir değer olduğunu, bir efendim kendisine göre bir planın programının olduğunu saygı duymayan, düşünmeyen, hep kendini düşünen, bir farkında olmadan direkt söylediğin zaman belki itiraz edecek, olur mu ben bencil değilim diyecek, ama ister istemez bu noktaya gelen aileler, bu noktaya gelen babalar, bu noktaya gelen anneler olduğumuzu görüyoruz. O yüzden burada başlangıç olarak bir yerden başlamak istiyorsak, evet bu yaşamımızdaki bu dinamikleri ben gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum ki bunlar masraflı mı? Bilmiyorum ki bunlar sizin için pahalı mı? Bilmiyorum bunlar sizin için, efendim kitap önerdiğimiz zaman evet ekonomik sıkıntı var, her kitap belki satın alınamıyor, ama yaşamın içerisinde zaten var olan dinamiklerin yerini değiştirerek de insan biraz daha yaşamını daha huzurlu, daha mutlu hale getirebilir diye düşünüyorum. Ondan sonra evet zaten yapılması gereken sorumluluğu almak, evet ondan sonra gerçekçi olarak uygulamalı, pratikte o minimal sorunları, işte eşim beni anlamıyor, eşim bana vakit ayırmıyor, çocuğuma karşı bir tesir edemiyorum, çocuğum sözümü dinlemiyor gibi sorulara ya da daha özel işte uykusunu nasıl ayarlarım, işte tuvalet alışkanlığını nasıl ayarlarım gibi sorunlara daha kolay adapte olduğumuzu, daha kolay çözüm odaklı bakabileceğimizi düşünüyoruz. Bir insanı anlamak için bazen birkaç tane kitap okumak gerekir der büyükler. Evet, bunun için öncelikle insanın bir harekete geçmesi gerekiyor. Daha kendini okuyamayan, daha kendini yönetemeyen, kendini fark edemeyen, kendisi için olumlu anlamda, pozitif anlamda ailesiyle birlikte tabii ki kolektif bir şekilde adım atamayan bir insanın bireysel problemleri ve emaneti altındaki, yani birlikte yaşadığı ortamdaki problemleri çözmesi de elbette kolay olmayacaktır. Bunlarla birlikte bugünkü programımızı ben özetlemek ve giriş yapmak istedim. Şimdi sizden gelen sorulara hemen geçiş yapıp kalan vaktimizde de bu sorularla birlikte programımızı götürmeye çalışacağız. Birinci sorumuz: merhaba hocam, çocuklar nasihati sevmiyor, örnek almak istemiyor, nasıl davranmalıyız? Evet, çocuklar kuru kuruya laf anlatmayı sevmiyor. Bunu yetişkinler de sevmiyor. Efendim bir hanımefendi eşinin hatasını görüyor, anlatıyor, dinlemiyor, değişmiyor diyor. Bir beyefendi efendim eşinin bazı noktada düzelmesini istiyor, değişmiyor. Aslında çocuklar günahsız varlıklar. Çocuklar temiz fıtratlılar. Vefat etseler garanti cennetlik varlıklar. Dolayısıyla aslında bozulmamış varlıklar. Onlara karşı acaba ben mi tam olarak anlayamıyorum? Onu tam olarak ben mi çözemiyorum? Acaba benim bir tahammülsüzlüğüm, bir öfke problemim mi var? Eşimle veya ailemle yaşadığım problemi mi onlara akıtıyorum? Birazcık daha sağduyulu düşünmeye davet ediyorum. Ben çocukların nasihatten ziyade kendisini anlayan, kendisiyle bağ kuran ebeveynleri çok sevdiğini düşünüyorum. Çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Bana kitap imza günlerinde veya farklı vesilelerle yüz yüze karşılaştığımızda kabaca maalesef böyle kulağından tutup getirilen çocuklarla karşılaşıyorum ama çok güzel anlaşıyoruz. Sonrasında dost olabiliyoruz. Kitap arkadaşlığı kurabiliyoruz. Bu benim meziyetim değil. Bu çocuğun zaten pozitifliği. Biz yetişkin olarak direkt çocuğun, yani hukuki olarak baksak sorumluluğu yok. Manevi, İslami, şeriat olarak baksak sorumluluğu yok. Sosyal olarak baksak sorumluluğu yok. Bir insana bir olumsuzluk atfetmeden önce sorumluluğu aslında var olan, hukuki olarak, İslami olarak, sosyal olarak bir yetişkin olarak ben biraz daha kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra sözüm nasıl tesir edebilir? Sözüm nasıl etki edebilir? Üsluba aslında dikkat çekmek istiyorum. Yanlış biliyorsunuz, hiç bilmiyorsunuz değil. Üslup. Çünkü yanlış üslup doğru sözün celladıdır efendim. Bunu unutmamamız lazım. Yani doğru bir söz söylüyor olabilirsin.
Haklı olabilirsin ama üslup hatalıysa maalesef çocuk olsun, yetişkin olsun, kim olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun itici geliyor ve hemen ama görerek ama görmeyerek ama farkındasın ama farkında değilsin ama duyarsızlaşma yani laf sağırlığı başlıyor. Lütfen biraz daha buna dikkat ederek çocuklarımıza yaklaşalım. İkinci soru. Oğlum 4 yaşında kakasıyla oynuyor. Bazen duvara sürüyor, bazen de vücuduna. Anne merak ediyorum diyor. Bu 1 yaşında biz babasıyla ayrıldık. Birkaç defa telefonda görüştü babasıyla. Maalesef babası sevgi göstermiyor ve babalık da yapmıyor. Aslında 4 yaşı 3,5-4 yaşından sonra böyle bir davranış kolay kolay çocuklarda gözlemlenmez. Burada önemli bir duygusal problem var. Zaten babayla da ayrı olması, babanın yeterince çocuğa yakın olmaması ve annenin tek başına çocukla nasıl yakınlaştığı ve hangi ortamda yetiştiği biraz özel bir durum olduğu için mümkünse bir çocuk psikoloğuyla görüşmenizi ve imkanınız varsa da bir oyun terapisi almanızı tavsiye ederim. Çünkü hikaye size özel, genel bir durum değil. Dolayısıyla da size özel bir çözüm üretilmesi lazım. Bunu da Songül Hanım yazmış. Üçüncü soru. 1. sınıf çocuğum okulda mutlu değil. Ne önerirsiniz hocam? Ayşe Hanım göndermiş. 1. sınıf, 5. sınıf, 10. sınıf, anaokulu fark etmiyor. Kaçıncı sınıf olursa olsun. Çocuğun okuldaki mutluluğu veya mutsuzluğu okuldaki birkaç tane durumla alakalıdır. Bunlardan bir tanesi okuldaki atmosfer. Nasıl bir atmosferde çocuk okulda var olmaya çalışıyor? Yani engellenen, dışlanan, mümkün mertebe kınanan, mümkün mertebe düzeltilmeye çalışılan bir atmosferde mi var oluyor? Yoksa mümkün mertebe çocuğu var olduğu haliyle kabul eden, diyelim ki hareketli bir çocuk, oturamıyor, ayakta dersi dinlemeye çalışıyor. Efendim hocaya çok soru soruyor, çok meraklı bir ortamda ve engellenmeden mi dinleniyor? Eğer ki böyle bir çocuksa, engellenirse tabii ki o okulda mutlu olmaz. Kendisinin engellendiğini düşünür. Bir başka etmen öğretmen. Öğretmeniyle bağ kuramadıysa, henüz onu sevemediyse, henüz öğretmen çocuğun sevdiği olamadıysa, öncelikle biz yetişkinler çocuğun sevdiği olabilmek adına adımlar atmamız gerekiyor ki sonra çocuk bizimle bağ kursun, sonra da bizden çıkacak olan talimatları ya da ifadeleri kabul edebilsin. Aksi takdirde maalesef miş gibi yapabilir ya da yüzeysel kalır, içselleştirilemez. Arkadaşlarıyla ilişkileri, okulda kendisini ifade edip edememesi, bunları birazcık öğretmen arkadaşla, sevgili öğretmeniyle, birazcık okul rehberlik servisiyle, birazcık okul idaresiyle sohbet ederek, konuşarak birlikte çözebilirsiniz. Yoksa çocuğun işte bir yerinde bir düğme var, oraya basalım ve okulda mutlu olsun değil. Kendinizle bir empati kurun. İş yerinizde mutlu değilsiniz. Niye? Ya ortam çok böyle sizin değerlerinize veya işte fikrinize, zikrinize çok uygun değil ama işte para kazanacaksınız, mecbur tahammül ediyorsunuzdur. Ya amiriniz, üstünüz, arkadaşınız ne bileyim çok böyle mobbing diyebileceğimiz bir baskı kuruyordur. Yani ya yaptığınız iş anlamsızdır. Yani öğretmen bir şey öğretiyor okulda mesela çocuğa ama ya işte dediğimi yap diyor. Bunu 10 kere yaz diyor mesela. Niye yazacak? Yazmasına gerek var mı gerçekten? Bilmiyor. Çocuk da onu anlamadığı için haliyle bir direnç gösteriyor. Dolayısıyla bizim de iş yerinde nasıl ki yani işte sorgulama yap işte veya böyle bir mobbing tarzı baskıyla yaşadığımız mutsuzluk gibi çocuklar da okulda bundan dolayı mutsuz olabiliyor. Bunları bir gözden geçirip nerelerde arıza varsa aslında yolun çok çok başındasınız. Hayırlısıyla aşabilirsiniz, kolaylıkla aşabilirsiniz. Ama tabii o ortamda çocuk dostu bir öğretmenle birlikte istişare etmelisiniz. Çünkü onlar sizden daha çok çocuğu okulda gözlemliyor. 4. soru, hocam ileride başarılı, çalışkan, sabırlı olabilmeleri için ne yapmalıyız? Çocuğum 5 yaşında. 5 yaşında çocuğu var. Hocam ileride başarılı, çalışkan, sabırlı olması için ne yapmalıyız? Şimdi başarılı, çalışkanlık ve diğer beklentiler bir paket program şeklinde çocuklara veya insanlara yüklenmiyor. Yani böyle bir işte bir izleme programı alıyoruz ya paket alıyor insanlar efendim veya işte telefon diyelim bir şebekeden bir paket alıyoruz. İnterneti şu kadar dakika, SMS'i bu kadar, konuşma süresi böyle bir paket program yok. Çocuk
Öncelikle neye ihtiyacı var? Bağlanabileceği bir anne babaya ihtiyacı var. Güvenle bağlanabileceği. Güvenli bağlanma nasıl gerçekleşir? Sağlıklı bir şekilde ilişki kurabiliyorsak, engellemeden, durdurmadan, yasaklamadan, onun çevresini ona uygun hale getirdikten sonra tabii ki, orada kendini gösterebiliyorsak, onunla ilgilenebiliyorsak, vakit geçirebiliyorsak, ama bizim müsait olduğumuz kadar değil, çocuğun ihtiyacı kadar. İhtiyacı kadar, arzu ettiği yerde ve koşulsuzca. Herhangi bir koşul, şart öne sürmeden onunla birlikte vakit geçirebiliyorsak erken çocukluk döneminde çocukla bir bağ kurabiliriz. Ondan sonra ne oluyor? Ya bağ kuruyoruz da ne oluyor? Tesirimiz oluşuyor. Yani %90, %80 ya da %70, %95 söylediklerimizin çoğu karşıdan olumlu bir şekilde karşılık buluyor. Bağ kuramazsan o zaman despotluk ortaya çıkıyor. Sözümü dinle, kes sesini, ben senin büyüğünüm gibi bir durum ortaya çıkıyor. Öncelikle bağ kurabilmeliyiz. Çünkü başarı ve çalışkanlık bunlar göreceli şeyler. Çocukla bağ kurarak bir kapasiteyi tanımamız gerekiyor. Neye göre başarılı? Yani birisi televizyoncuysa başarılı mı gerçekten? Birisi mühendisse başarılı mı? Birisi hekimse gerçekten başarılı mı? Birisi torna tesviyeciyse, tamirciyse gerçekten başarılı mı? Başarı göreceli bir şey. Gerçek başarı çocuğun veya insanın kendi olabilmesi, mutlu olarak bir işi kendini iyi hissederek yapabilmesi, oflamadan, sıkılmadan. Bunu da bir şerit gibi doğduğu andan itibaren bâli olana kadar, yetişkinlik dönemine kadar takip ederiz. Neye yatkın acaba bu ya? Allah Allah. Mübarek Allah bunu acaba ne için gönderdi bu dünyaya? Sosyal ilimlerde mi faydalı olacak? Sayısal ilimlerde mi? Mimari mi? Mühendislik mi? Yapay zeka mı? Sen mesela istersin ki çocuk yapay zeka öğrensin, insansız hava araçlarını geliştirsin, vatan millet kurtarsın, ama o ise sosyal bir zekada. Daha çok insanlarla bireysel ilişki, toplumsal ilişkiden ziyade bireysel ilişkide başarılı olabilir. Yanlış mıdır? Değil. Veya tarihe meraklıdır. Doğru ve sağlıklı bir tarihi ortaya çıkarmak için başarısız mıdır? Yani ne olmak istiyorsa kendi olabilmesi, başarıyı doğru temellendirmek ve onlarla sağlıklı bir bağ, sonra sağlıklı bir aidiyet, bu aileye kendine ait hissedebileceği, var olduğu haliyle kabul edileceği, kıyaslanmayacağı, aşağılanmayacağı, küçümsenmeyeceği bir ortamda yetişmesi ve bu ortamda iradesi de, başarısı da, çalışkanlığı da kendi kapasitesine göre gerçekleşmiş olur. Şimdi bir tane 300 mililitre bardak alsam, bir tane de işte 500 mililitre bardak. Hangisi dolu? Herkes kendi kapasitesince 300 ile 500 kıyaslanmayacak. Bardak ne kadarsa ağzına kadar geldiği an o kadar doludur. Ben 1 litre istiyorsam ama elimde 300 mililitrelik bardak varsa bir kere ona göre beklentimi 300 mililitreye indirip ona göre bakmam gerekiyor. O sebeple çocuklarımızla bağ kurmayı, nasıl bağ kurabilirim? Nasıl onun sevdiği olabilirim? Nasıl onunla sağlıklı vakit geçirebilirim? Ona nasıl kendimi bırakabilirim? Nasıl eşlik edebilirim? Onunla nasıl keyif alabilirim? Yani onu keyiflendirmek değil, onu mutlu etmek değil, onu sevindirmek değil. Onunla birlikte mutlu olmak, onunla birlikte keyifli olmak, onunla birlikte duygudaş olabilmek. Bu karı koca ilişkisinde de böyle değil mi? Yani eşin seninle birlikte sana eşlik edebiliyorsa, sana işte mutlu ol diye ne verirse versin maddi manevi, ya benimle birlikte olmanı istiyorum dersin. Bir başka soruya geçelim. Çocuğumla güvenli bağlanıp bağlanamadığımı nasıl anlayabilirim? Tuğba Hanım. Evet, şimdi bağlanma dedik, araştırdık, üstüne güzel bir soru geldi. Diyelim ki bağlanma için elimden geleni yapıyorum. Vakit ayırıyorum, tensel temas kuruyorum, onunla aktif zaman geçirmeye çalışıyorum. Öyle artık zaman geçirmeye çalışmıyorum. Göz teması kuruyorum, ses teması kuruyorum, sohbet edebiliyorum. Peki aramdaki bağ sağlıklı mı, sağlıksız mı? Devamında nasıl anlayabilirim? Şimdi 5 tane burada somutlaştırmaya çalıştığım bazı maddelerden sizinle paylaşacağım. Çünkü bunun bir matematiği yok.
Çünkü bağlanma da bağlandım bitti. Çocuğumla aram iyi bitti diye bir şey de değil. Bu ömürlük bir şey. Arada bir iniş çıkış olabilir. Arada bir yükselebilirsin. Arada bir isteksiz olabilirsin. Ama bir süreçtir bu. İnişli çıkışlı da olsa bir süreçtir ve genel anlamda çoğunlukla ifadeleriyle size bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Birincisi, sağlıklı bir bağlanma sürecinde anne ve baba ile çocuk arasında bir tesir oluşur. Seslendiğin zaman, bir şey davet ettiğin zaman, bir şey rica ettiğin zaman çoğunlukla sana olumlu dönüş yapar. Duymazdan gelmez, bana ne demez, ne halim varsa gör demez. Bunları da ne olursa olsun, ne kadar iyi olursan ol, arada bir ters cevap da alabilirsin. %100 mükemmelliyetçi bakmamak lazım. Bağlanma problemli ise o zaman tesir ortadan kalkar. Çoğunlukla olumsuz cevap alırsın. Çoğunlukla senden uzak bir çocukla karşılaşırsın. Senden uzaklaşmaya çalışan bir çocukla karşılaşırsın. İkincisi, bağlanma sağlıklı ilerliyorsa karşılıklı anlayışlı ve duyarlı bir ilişki vardır. Birbirimizi rahat anlarız ve mümkün mertebe duyarlı davranırız. Peki sağlıklı ilerlemiyorsa o zaman da anlayış ve duyarlılık düşer. Ne artar? Baskı ve zorlama artar. Sözünü geçireceksin ya. Anlayış ve duyarlılığın düştüyse, bir bağlanma problemi yaşıyorsan ne yapacaksın o zaman? Baskıyı ve zorlamayı arttıracaksın. Çünkü sözünü geçirmen lazım. Üçüncüsü, sağlıklı bir bağlanma süreci yaşıyorsak çoğunlukla sakin ve yavaş bir iletişimimiz oluşur. Acele etmeyiz. Hemen hızlı bir lep demeden leblebiyi anlamayız. Bir dinlemeye çalışırız. Kavga mı ediyor kardeşler? Yaklaşırız, gözlemleriz. Büyükten başlayacak şekilde, küçükten değil. Kardeşler arası tartışma varsa önce büyükten taraf olunur. Kardeş kıskançlığı oluşmasın diye. O dinlenilir. Yani sen büyüksün, sus bir dakika falan denmez. Bir dakika, sen büyüksün, önce seni dinliyorum diye. Ondan sonra tam anladıktan sonra bir çözüm yönteminiz varsa buna yaklaşılır. Hemen uzaktan sen ne yaptın yine vesaire diye mesela yaklaşılmaz. Nedir? Sakinlik ve yavaşlık ister senin böyle yaklaşabilmen için. Ama bağlanma problemli olmaya başlamışsa hızlı ve agresif bir iletişim vardır. Ceza vardır, mahrumiyet vardır. Tamam, sen artık bittin, git odana, sana bugün şu yok. Bir dakika, ne oluyor? Sakin ol. Problem böyle çözülmez. Böyle olduğu zaman benim çocuğumla bitti mi? Hayır, bitmedi sevgili anne baba. Sadece bir alarm bu. Sadece bir alarm. Sakinleştiğin zaman genelde başımızı yastığa koyunca muhasebe yaparız çocuğumuzla, eşimizle. Orada ya ben biraz fazla yükseliyorum, ne oluyor bana ya? Niye bu kadar çok ben hızlandım? Acele etmeye, kızmaya, bağırmaya. Orada birazcık kendini insan gözden geçirip düzeltmeye çalışmalı. Yoksa çocuğu kaybettik, öldü, bitti yok. Dördüncüsü, anne baba çocuğunu tanır ve yaptıklarını anlamlandırabilir. Çok yaramaz, ne yapıyor? Hayır, yaramaz değil. O şu an uyku saati geldiği için uykuda uyutamadık. Haliyle misafirlikteyiz. Şimdi yabancı ortamda uyuyamayacak. O yüzden biraz agresiflik gösterebilir. Hareketlilik gösterebilir. Bak, anlamlandırabiliyorum. Ben de rahatlıyorum. Karşımdaki de rahatlıyor. İşte bu adını unutmuş. Hayır, adını unutmadı. Siz yabancısınız. Henüz sizinle bir bağ kuramadığı için kendini şu an ifade etmek istemiyor. Adı falanca. Tamam. Aferin. Yani çocukla, ister yabancı bir çocukla, ister kendi çocuğunuzla tanır ve anlamlandırabilirsiniz yaptıklarını. Eğer bir bağ kurabiliyorsanız. Yoksa ne yaparız? Tanıyamayız. Sık sık kıyaslarız. Şuna bak, işte bu da aynı dayısı gibi. Böyle işte amcası gibi, teyzesi gibi, halası gibi. Hocam bunun dedesi de böyleymiş ya, bu da böyle. Ne? Dedesinin kimse günahını tabiri caizse çekmez, dayısının, amcasının. Onlar ayrı bir birey. Ben şu an bunu tanımam lazım, tanıyamıyorum. Neden bu agresiflik ya da işte bu da dedesi gibi hiç çalışmıyor, amcası da böyleymiş, hiç okumamış, bu da okumayı sevmiyor. Okumayı neden sevmiyor? Bak, bunun sebepler aleminde nedenleri var. Okulla problemi olabilir, öğretmenle problemi olabilir, dersleri tam anlamıyor olabilir, dışlanmış olabilir, birileri çocuğu sıkıştırıyor olabilir. Değil mi? Hemen kalkıp da işte tanımıyoruz ya, başlıyoruz onu aşağılamaya. Beşincisi ise sağlıklı bir bağlanma süreci yaşıyorsa anne baba, çocuğu kendisine yakın hisseder.
Kabullenir. Yaşamıyorsa ne olur? Allah benim çocuğum ama yani Allah'ın gücüne gitmesin ama yani Allah kendi çocuğum gibi görmüyorum. Diyorlar değil mi? Diyorlar maalesef. Bağ kuramadım aslında. Bu hastanede mi karıştı falan diyorlar. Evet. Sağlıklı bir bağlanma süreci yaşıyorsak, sağlıklı bir tanıma süreci yaşıyorsak, hocam ya anneye babaya yüklediniz sorumluluğu. Ne yapalım? Allah'ın sorumluluk yüklemediği, hukukun sorumluluk yüklemediği 3 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşındaki çocuğa mı sorumluluk yükleyelim? Lütfen sorumluluğumuzu alalım. Aile reisleri, beyefendiler, sorumluluk almak bu demektir. Çocuğunu tanımak, aileni tanımak. Yani despotluk yapmak, sözüm ben ne dersem o olacak değil. Biz bir kral değiliz. Biz aile reisi olarak öncelikle ailemizdeki o sorumluluğu, o gelişimin sorumluluğunu almamız lazım ve sorumluluğun bir tarafında anne varsa ona yardımcı olmamız lazım. Çocuk varsa çocuğa, okulsa eğer okulla iletişime geçmemiz lazım. Dolayısıyla bilmemek de ayıp değil. Öğrenebiliriz. Öğrenebiliriz, okuyabiliriz, izleyebiliriz, sorabiliriz, araştırabiliriz. Evet, maalesef öyle bir çağdayız ki rol modeller çok zayıfladı. Bireysel bazen profesyonel destek almak gerekiyor. Oturup böyle bir mürebbi gibi eski mürebbiler ve mürebbiyeler varmış. İşte şimdi bir kısmına psikolog, bir kısmına pedagog falan, bir kısmına öğretmen de diyebiliriz. Onlar gibi oturup evet araştırıp çocuğumuzu tanımamız ve anlamamız ve anlamlandırmamız lazım. Yoksa hep bir şikayetlenme hali. Eğer sen çocuğunu kendine yakın hissedemezsen, ondan memnun değilsen hep bir şikayetlenme hali, hep bir dışlama hali, hep bir hakaret, hep bir yani söyleyemiyorum özür dilerim. Aslında bir sürü olumsuz şeyler duyuyoruz, duyuyorsunuz belki de maalesef. Belki eşiniz, belki büyükleriniz söylüyor. Hep bir aşağılama ve kınama haliyle karşı karşıya kalıyoruz. Sorun ne? Bağlanma. Meveddet diye geçer. Meveddet, bağ kurmak. Bağ kurmak, bütünleşmek. O zaten sana bağlı olarak dünyaya geliyor. Allah sana onu nasip ettiyse evlat olarak aranda bir bağ. Ama bağlanma çaban, elinden geleni yapmandan rağmen özel bir imtihana tutulabilirsin. O zaman ne dersin? Elimden geleni yaptım. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası bu özel bir imtihan. Peygamberlerin, Allah dostlarının, bazen psikologların, pedagogların değil mi? Çocuklarına bakıyoruz ki aykırı. Hiç alakası yok. İmtihan için. Evet, bu olabilir ama bunu alıp başa, bu da bizim çocuk işte ya, bizim imtihanımız ya, bu da böyle işte teyzesi gibi, de amcası gibi. Sen imtihanın gerekliliğini yapabildiysen, benim danışmanlıklarımda maalesef karşıma çıkan elinden geleni yapan değil de elinden geleni yapmayan, hatta hiçbir şey yapmayan genelde ortalama olarak ya da diyelim yeterli yapamayan insanlarla karşılaşıyoruz. Ya da o insanların maalesef zarar verdiği, mağdur ettiği insanlarla karşılaşıyoruz. İşin imtihan kader boyutunu inkar etmiyoruz. Elbette insanın evladı, hanımı, kocası, anası, babası özel bir imtihana tutulmuş olabilir. Ama gerçek imtihan nedir? Gerçek imtihan olaylardan ziyade senin olaylara yüklediğin anlamlardır. O yüzden ben sağlıklı anlamlandırma için farkındalığımı, ben sağlıklı anlamlandırma için kendi gelişimimi daima sürdürmem, araştırmam, okumam gerekiyor. Ondan sonrasında evet bir tesirim varsa, anlayışım, duyarlılığım yükselmeye başladıysa, sakin ve yavaş iletişime başladıysam, çocuğumu tanımaya, onun yaptıklarını anlamlandırmaya başladıysam, 3 tane varsa üçü de birbirinden farklı, hangisinin ne farkı var anlamaya başladıysam, tek tip bakmamaya başladıysam, biri 6 yaşında namaza başlar, o biri 8 yaşına gelir diyelim. Biri 7 yaşında kitap okumayı sever, o biri 10 yaşında sever. Ezberi, sanatı, sporu hepsinin farklı farklı görmeye başlarım. Kendime yakın hissederim ve dolayısıyla çocuğumla sağlıklı bir bağlanma yaşarım diye düşünüyoruz. Bağlanma sürecinde çocuğumla bağlanıp bağlanamadığımı bu maddelerden anlamış olurum. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Aradan sonra yeniden sorularla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikte sizden gelen soruları cevaplamaya ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çocuk, aile, evlilik üzerine sorduğunuz sorular
çocuk ve aile rehberi@gmail.com adresine göndermiş olduğunuz soruları cevaplıyoruz. Bugünkü 6. sorumuzu paylaşıyorum. Merhaba hocam, 8 aylık çocuğum var. Doğumdan sonra hastane süreçlerim oldu. Anne ve baba baktı. Şimdi beni lavaboya dahi göndermiyor. Ne tavsiye edersiniz? Hatice Hanım sormuş. 8 aylık bir çocuk daha çok küçük, bebek hatta. Dolayısıyla siz özel süreçler yaşamamış olsanız bile, yani hastalık, hastane süreçleri yaşamamış olsanız bile bir miktar daha size ihtiyacı olan, sizinle birlikte ten tene, nefes nefese, bazen dip dibe olmak isteyen, sizi kolay kolay bırakmayacak bir çocuktur. Dolayısıyla çok da anormal bir şey yaşamıyorsunuz. Siz neden böyle nefes alamıyor gibi hissediyorsunuz? Şu anki eşiniz veya etrafınızdaki insanlar acaba size birazcık destek olabiliyor mu? Eğer çok zorlanıyorsanız buralara biraz bakabilirsiniz. Yani eşiniz eve geldiği zaman biraz daha o bebeğinizle vakit geçirerek sizin o esnada temel ihtiyaçlarınızı, özel ihtiyaçlarınızı, bakım ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışırsanız bu geçici bir dönemdir. İlerleyen süreçlerde biraz daha kolaylaşacak ama ilk 2 yıl biraz daha tensel temasın, biraz daha sözel temasın yani sohbet, muhabbetin veya uykuya geçirdiniz diyelim onun yanında kalacaksınız, uyuyacaksınız, yatırıp kalkmayacaksınız, ona uykuda da eşlik edeceksiniz. Akşam uyurken de öyle yani gün uykularında, gece uykularında, gündüz uyku saatlerinde de ya biraz yatırayım da gideyim şurada bir şeyler izleyeyim veya yemek hazırlayayım veya işte kendime biraz bakım yapayım vesaire olmayabiliyor. Bu süreç atlatana kadar biraz daha yakın olabilirseniz onunla böyle birlikte kalkıp birlikte hareket edip birlikte istirahate çekiliyor gibi bir süre sonra size alışır ve sizden doymaya başlar. Biraz daha sizi rahat bırakır. Ama şu an kendinizi çocuğunuza bırakmanızı tavsiye ederim. Özel bir durum yaşamıyorsanız, yaşıyorsanız daha özel bu konuyla alakalı destek almanızı tavsiye ederim. 7. soru. Hocam bu ergenlerin telefon bağımlılığı ne olacak? Çok zor. Nazlı Hanım sormuş. Aslında telefon bağımlılığı çocuklardan veya ergenlerden ziyade ben biraz yetişkin problemi olarak görüyorum. Çünkü geçtik işte geçen hafta bayram geçirdik. Hasbelkader biz de bir sürü ziyaretler işte veya en azından seyahatler yaptık. Gözlemledik tabii ki insanlara çok da herhangi bir konuda uyarma gerçekleştiremiyorum. Ama soru sormadıkları sürece dolayısıyla bak bunu böyle yapma şöyle yapma diye uyarmıyorum. Ama gözlemlediğim kadarıyla bir grup var. Aman çocuk beni bıraksın, telefonla meşgul olsun da rahat edeyim. Ne yapayım canım şimdi onunla mı meşgul olacağım, misafire mi bakacağım, ev işi mi yapacağım? Evet, bu grup maalesef kaybeden bir grup. Mecbur kalıyorsak tabii ki yapılacak belki pek bir şey yok ama en azından şikayet etmeye hakkımız yok. Bir grup var, çocuklarını gerçekten anlayamıyor. Neye ihtiyacı var bilmiyor. Hala küçük bir çocuk gibi bakıyor. Özel ihtiyaçlarını bilmiyor, tanımıyor. Dolayısıyla çocuğu ister istemez teknolojiye veya ekrana bağımlı hale getiriyor. Unutmamamız lazım. İster yetişkin, ister ergen, ister küçük çocuk. Teknoloji hepimiz için bir yara bandıdır. İçimizdeki bir boşluğu kapatmak için aslında oraya yöneliyoruz. O boşluğu fark edebilirsek, bulabilirsek o boşlukta iletişimdir. Sohbet edebilmektir, ortak vakit geçirebilmektir. Bu gerçekleştiği zaman ergen olsun, genç olsun, çocuk olsun bizim belirlediğimiz sınırlarla, kurallarla pek tabii hareket edebiliyorlar. Elbette arada bir söylenebilir. Tabii ki bunlar da çok masum aletler değil. Ama çok da böyle sorumlu, problemli, böyle sanki necis şeyler gibi de ifade etmemek lazım. Biraz bizim ergen çocuklarımıza, genç çocuklarımıza ne kadar vakit ayırabiliyoruz, ne kadar onlara anlayabiliyoruz, ne kadar onların ihtiyaçlarına normal ve doğal karşılık verebiliyoruz. Biraz kendimizle muhasebe yapmamızı tavsiye ederim. Böyle dünyaya gelmiyorlar. Bir ihtiyaçlarını kapatmak için yara bandı gibi düşünmemizi tavsiye ediyorum. Evet, 8. soruya geçiyorum. 2 yaşında kızım sevdiği, beğendiği her şey onun gibi davranıyor. Oyuncak alıyor, bırakmıyor. Anlatıyorum, oynayalım ama senin değil diyorum. Bu sefer bırakınca da krize giriyor giderken. Her seferinde böyle asla paylaşmak istemiyor. Kendi olanı da paylaşmıyor. Başkasının olanını da
kendisinin varsayıyor. Ne yapabilirim? Mine Hanım. Mine Hanım 2 yaşındaki çocuk dünyayı kendi ekseni etrafında döndü zanneder. Oturduğu koltuk onundur. Efendim dokunduğu bardak onundur. Yediği her şey, gördüğü her şey. Yani projektörünün yansıdığı her yer, gözünün çeperinin gördüğü her şey onun zanneder. O yüzden benim der. Bu bir anormallik değildir. Bu bir sendrom değildir. Bu bir problem değildir. Çünkü iradesi yok. Allah iradesi yok. Hazları var, zevkleri var, merak duygusu var. Keşfetmeyle, merak etmeyle Allah onu bu dünyaya gönderdi. Ve dolayısıyla benim dediği şey de zaten sonsuza kadar onun olmuyor. Merakı gidene kadar ihtiyacını giderebiliriz. İkincisi, başkasının eşyasını izin veriyorsa kontrol edebiliriz, vermiyorsa ağlayabilir. Yani şunu da parantez içerisinde söyleyeyim. Çocukları ağlatmamak diye bir hedefimiz yok. Çocukları ağlatmamak diye bir önerimiz yok. Aman ne olursa olsun çocuğunuzu sakın ağlatmayın ha. Yok öyle bir şey. Ağlamak rahmettir. Ağlamak tedavidir. Ağlamak şifadır. Ama zorla ağlatmak yok. Yani ben bu duvara çarptım. Başım ağlayabilirim doğal. Ama benim kafamı tutup bu duvara vurursan, beni ağlatırsan bu normal değil. Bu travma. Dolayısıyla çocuğun doğal bir engelle karşılaşması, bir başkasının eşyasını ona vermemesi normaldir. Ağlar, biraz zaman geçer, sen sakin ol. Anormal bir şey yok. Rahatlıyor, geçiyor, kusuyor. İçindeki bir nevi ameliyat sonrası o içimizdeki ilacı çıkartır gibi düşüneceksin. Ve paylaşmak istemiyor, paylaşamaz. Paylaşmak zorunda da değil. Çocuğun 2 yaşında, 3 yaşında çocuğun zorla eşyasını paylaştırmayın. Teklif edin. Arkadaşın da oynasın mı yavrum? Yok. Peki. Kusura bakma. Şu an vermek istemiyor sana. Evinizdeki gelen misafirse evinizdeki misafire misafir oyuncağı alın. Bir misafir sepeti yapın. Yavrum bu oyuncaklar misafir gelince paylaşılacak. Bunlar da senin. İster paylaş ister paylaşma. Çok değerliyse, kırılıp dökülen varsa bir kaldır. Misafir gidince tekrar çıkarırsın. Ama bu misafir oyuncağı, misafir kitabı. Dolayısıyla çocukları ağlamamak üzerine yetiştirmiyoruz. İlla paylaşmak zorunda değiller. Paylaşmak daha ilerleyen yıllarda olacak. Önce ben merkez dönemde. Önce bir sahiplenme dönemi bu dönem. Sağlıklı bir şekilde sahiplenebilirlerse, biz onları zorlamazsak, ittirmezsek, kaktırmazsak ilerleyen dönemde paylaşacaklar yavaş yavaş. Ama onlar çocuk. Onları zevkleri, hazları, merak duyguları ve taklit yetenekleri yönetiyor. Bunu unutmayın derim. Evet, bir programın daha bugün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çocuk eğitimi tek başına bir kavram değil. Kolektif bir şekilde ailecek, sevdiklerimize, dostlarımızla birlikte herkesin bilmesi gereken bir alan. O yüzden lütfen programlarımızı sevdiklerinizle de paylaşırsanız, davet ederseniz, YouTube'a yükleniyor, izletirseniz hep birlikte bu farkındalığı yaymış oluruz. Hepinize izlediğiniz için, programımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Dost TV ailesi olarak hayırlı günler, hayırlı hayırlı günler diliyorum efendim.